Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şimdi size bu güzel eldivenin tarifini anlatacağım. Hep beraber örelim. Lütfen kanalıma abone olup beğeni yorum yapmayı unutmayın. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Evet, kanalımda birçok çanta tarifi, şapka tarifi, bebek yeleği tarifi, çiçek kolay tariflerin hepsini bulabilirsiniz. Bir göz atın isterseniz. Bu şekilde ben düz olarak da ördüm. Çok güzel yelpaze dediğimiz tığ işi bir modeli uygulayacağım şimdi. Herhangi bir patik ördüğünüz ip olabilir. Benimkisi Alize'nin ekstra ipiydi. Ben bu ipi kullandım. 3.50 milim tığla ördüm ben. Silinmiş tığ numaram da 3.50 milim. Böyle güzel bir eldivenimiz. Şimdi nasıl ördüğümü size anlatmaya başlayayım. Çıkarınca da bu şekilde çok kolay giymesi, çıkarması gayet şık bir eldiven oldu. Evet, ben bu eldivenimizin tarifini anlatacağım. Bunda iki renk kullandım ama isterseniz bu gibi siz düz bir renkle de örebilirsiniz. Şimdi ben yeşille lastiğini yapmaya başlıyorum. Bu eldivenimizin şu şekilde bir sihirli halkamızı oluşturup bir zincir çekerek sabitliyoruz. Evet, buraya şimdi bu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane zincir çekiyoruz. Bir tane de dönüş için çektik. Ve bu en sonuncu zincirden değil, diğer zincirden batarak sık iğneler yapacağız. 10 tane sık iğne yapacağız kenara kadar. Bu şekilde tek kanatlarından tutturup sık iğne yapıyoruz. Şöyle yapmayı bilmeyenler varsa daha yavaş göstereyim. Tığımıza takıyoruz. İkisini bir seferde çıkarıyoruz. Bu şekilde 10 tane sık iğnemizi yapıyoruz kenara kadar. Evet, 10 tane sık iğnemizi yaptıktan sonra bir tane zincir çekip modelimizi çeviriyoruz. Ve burada görmüş olduğumuz bu kanatların sık iğnelerin üstüne bu şekilde iki kanadından değil, sadece arkadaki kanatlarından takarak sık iğneler yapacağız. Evet, lastiğimiz bu şekilde oluşacak. Her sırada sadece sık iğnelerin arka kanatlarına batarak birer tane sık iğnemizi yapıyoruz. Lastiğimizi oluşturuyoruz. Kenara kadar yapayım. Şimdi burada sondakini de unutmuyoruz. Evet, bu şekilde hepsine arka kanadından batarak birer tane sık iğnemizi yaptık. Bir zincirimizi çektik, modelimizi çevirdik. Yine her sırada yapacağımız gibi burada da önümüzdeki birinci sık iğnenin arka kanadından batarak sık iğnelerimizi yapalım. Lastiğimizi bu şekilde oluşturuyoruz. Kenara kadar bu sırayı da göstereyim ben size. On tane sık iğne. Her sırada 10 tane sık iğne olacak. Arka kanadından batarak ve bir zincir çekip geriye döneceğiz. Şimdi bunu ne kadar öreceğiz? Şu şekilde bileğimizi ölçüyoruz. Eğer kendimiz için de örüyorsak ya da kimin için örüyorsak onun bileğini de ölçebiliriz. Aşağı yukarı aynı oluyor. Zaten burada 16 çıktı. Benim bileğimin santim olarak ölçüsü ama ben 17 santim yapacağım. 1 santim daha geniş öreceğim yani. Ve bu şekilde şimdi şuradan başladık. Bu şekilde öre buraya kadar bu çevresini örmüş oluyoruz, yani uzunluğunu. 17 santim olana kadar örüp geleceğim ben bu lastiğimizi. Ördükten sonra da ölçüsünü vereceğim size. Şimdi şu şekilde enini de ölçelim burada. Şöyle ölçtüğümüz zaman eni 4,5-5 santim oldu. Ama siz daha şu şekilde elime giydiğim zaman, eğer ki siz buradaki lastiğin ölçüsünü daha uzun isterseniz
20 zincir falan da çekebilirsiniz başlarken buradaki lastiğini. Onu siz kendiniz belirleyin artık bu lastiğin ölçüsünü. Evet, bu şekilde örüp geleceğiz. Bileğimizin uzunluğu kadar ölçtükten sonra lastiğimizi uzatıp geliyoruz. Evet, lastiğimizi örüp geldim ben. Şu şekilde sayınca 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra. Yani şu tersinden battığımız sıraları saydığım zaman 17 tane oldu. Şu şekilde ölçünce 16,5-17 santimde uzunluğu oldu lastiğimizin. Siz de kendi bileğinizi ölçerek o ölçüden 1 santim fazla olacak şekilde lastiğinizi ayarlayabilirsiniz. Şimdi bu şekilde tığımdan çıkardığım birleştirme yerine geçiyorum. Burada ilk zincirimizi başladığımız yerden bu ilmeğimizi takıp bu yöne doğru çekelim. Bir tane zincir çekiyoruz ve sıradaki zincir boşluğundan batıp ve yine karşıdaki sık iğnelerin arka kanadından batarak bu şekilde çıkarıp kaydırma yapacağım. Buradan battım, arka kanadından battım, ilmeğimizi çıkardım bir seferde. Evet, normal kaydırmayla birleştiriyoruz zincirimizi ve arka kanadından takıp kaydırma yaparak hepsini birleştirelim. Şimdi üst kısma siz eğer aynı renkte devam edecekseniz hiçbir şekilde farklı bir ipe geçmenize gerek yok. Ama eğer siz de üst kısmını farklı bir renkle örmek isterseniz burada şimdi ipimizi takacağız. Evet, birleştirmemiz bitti. Burası ters yönüydü. Bu şekilde çeviriyoruz. Ön yüzünden öreceğiz. Bu ucumuzu da içinden yürütebiliriz. Şimdi ben açık renkle devam edeceğim için o ipimi ekleyeceğim burada. Ama siz farklı bir renkle örmeyecekseniz direkt bir tane zincir çekerek devam edebilirsiniz. Bu şekilde ipimizi ekledim. Bir zincirimizi çektim. Ve buradaki boşluğa batarak uçlarımı da içinden yürüteyim. Bir tane sık iğne yaptım. Ve burada önümüze gelen boşluğa sık iğne, her sık iğne sırasının sonundakine bir tane sık iğne yapıyoruz. Şöyle tek kanadından tutturabilirsek ya da iki kanadından daha düzgün görünür. Sık iğne yapıyorum. Önümdeki boşluğa yine sık iğne yapıyorum. Uçlarımı da içinden yürüttüm. Tellerimiz takılıyor tığımıza. Düzgün olsun, dikkat edin. Evet, buradaki boşluğumuza sık iğne yaptım. Şimdi buradakine yapacağım. Bir tane burada bu tek görünen boşluk var. Ona bir tane sık iğne yapıyorum. Bir de buradaki yüksekliği geçtikten sonra bu sık iğne sırasının sonundakinden bir tane tek kanadından ya da iki kanadından tutturarak sık iğnemizi yapıyorum. Bu kadar yürüttüm, ipimizi yeterli. Kesebiliriz oradaki ucumuzu. Hepsine birer tane sık iğnemizi yapalım. Her sık iğne sırasının sonuna. Evet, bu şekilde yapıp gelelim. Kaç tane sık iğne olduğunu buraya kadar geldikten sonra ben size söyleyeyim. Örüp geliyoruz. Evet, sık iğnelerimizi yaptık. 34 tane sık iğne oldu. Benim bileğim için yeterli olan. Şimdi burada birinci sık iğnemize batarak bir kaydırmayla sabitleyelim. Bir zincir çekelim ve aynı boşluğa bir tane sık iğne yapalım. Şimdi tığımıza doluyoruz ve önümüzden bir iki tane sık iğne atlayıp üçüncü sık iğneye batarak buraya bir ikili trabzan yapacağız. Aynı boşluğa bir tane daha ikili trabzan.
aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Evet, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Şimdi 1, 2 tane atlayıp üçüncüye batarak bir ilmek çıkarıp bir sık iğne yapalım. Tekrar tığımıza doladık. 1, 2 tane atladık. Üçüncüye bu şekilde batarak yine aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Yine 1, 2 tane atladık. Üçüncüye batarak sık iğnemizi yapalım. Evet, modelimiz bu şekilde. Şimdi 2 tane sık iğne atlayıp 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa. Daha sonra 2 tane sık iğne atlayıp üçüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Bir sık iğne, bir yelpaze modeli olacak şekilde buradaki sıramızın başına kadar bu şekilde örüp gelelim. Burada sonuncuyu beraber yapalım. Şu ana kadar buradan başlamıştık. 1, 2, 3, 4, 5 tane yelpaze modelimiz oldu. Şimdi burada bir sık iğnemizi yaptık. Tığımıza doladık. Yine 1, 2 tane atlıyoruz ve buraya 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet, şimdi burada artık bir üst sıraya çıkacağımız için bu şekilde önümüze uygun gelen 1, 2, üçüncüsünden yelpaze modelinin bu şekilde bu arayı atlıyorum. Burada yelpaze modelimizin üçüncüsünden bu şekilde batarak bir sık iğne yapıyorum. Ve tığımıza doladım, yine 1, 2 tane atlıyoruz. Üçüncüye burada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepesine yine ikili trabzan yapacağız. 5 tane aynı boşluğa. Evet, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. 1, 2, 3, 4, 5. Aynı sık iğnenin tepesine yaptık hepsini. Şimdi burada yine önümüzdeki yelpaze modelinin ortasındakine, yani 1, 2 tane ikili trabzanı atlıyoruz. Üçüncüye bu şekilde batarak bir tane sık iğne yapıyoruz. Tığımıza doladık. Yine 1, 2 tane trabzan atlıyoruz. Burada yapmış olduğumuz sık iğnenin tepedeki boşluğuna batarak 5 tane ikili trabzan yapacağız buraya. Evet, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Ve yine 2 tane trabzan atlıyoruz. Üçüncünün tepesinden batarak bir tane sık iğnemizi yaptık. Evet, bu sıramız da bu şekilde ilerleyecek. Bu şekilde görünüyor. Buradaki sık iğnelerimizin tepesine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Ve buradaki ikili trabzanımızın tepesine bir tane sık iğne yapıyoruz. Bu şekilde modelimizi buraya kadar örüp gelelim. Evet, alt sırada sonuncu yapmış olduğumuz yelpaze modeline kadar örüp geldik. Yine burada da bu yelpaze modelimizin ortasındakine sık iğnemizi yapalım. Tığımıza dolayalım. Ve burada sık iğne yapmıştık bir tane. Bu sıramız üst sıramıza çıkarken burada bu şekilde bir boşluk oluşacak. Bu alt sırayla üst sıranın başlangıç yeri. Buradaki sık iğnemizde yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa. Yani yine 2 tane trabzan tepemize atlayıp üçüncüsüne bir tane sık iğnemizi yapalım. Bu alttaki 5 tane ikili trabzanın üçüncüsüne, ortadakine denk gelecek. Yine tığımıza doluyoruz. 2 tane trabzan atlıyoruz ve buradaki sık iğnemizin tepesine ikili trabzan yapıyoruz. Aynı boşluğa 5 tane.
Ve yine burada beşli trabzanımızın üçüncüsünün tepesine bir tane ikili sık iğnemizi yaptık. Evet, modelimiz bu şekilde ilerliyor. Şimdi böyle giydiğimiz zaman bileğimize bu baş parmağımıza gelen yere kadar bu mesafeyi aynı şekilde döne döne örüp geleceğiz. Kaç sıra bu eldivenimiz kaç sıraymış? Şuradan bir sayalım. Burası üst sıraya geçme yerimiz. Bu boşluğumuz buradaki. Bunu atladıktan sonra sayabiliriz kaç tane olduğunu, kaç sıra öreceğimizi. Bununla beraber 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane yelpaze modelimizi tam ördükten sonra ya da şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra ördüm ben. Bu şekilde bakınca birisi 5 görünüyor, birisi 6 görünüyor. 10 sıra yani bu şekilde örelim. Şimdi 1, 2, 3. sıradayız şu an. Ve bu şekilde 7 sıra daha döne döne örüp geleceğiz. Ve burada bu kesme işlemini nasıl yaptığımı size anlatmak için tekrar geleceğim. Şimdi bu şekilde 10 sıra örüp gelelim. Ya da siz daha uzun istiyorsanız daha fazla da örebilirsiniz. Hiçbir sorun yok. Yani daha fazla ördük, yanlış yaptık diye düşünmeyin. Sadece bu kısım uzamış olur. Başka hiçbir şey değişmez. Ya da diyelim 10 sıra değil de 8 sıra örmüşsünüz. O zaman da bu şekilde kısa bir eldiven olur, bilek kısmı. Yani hiçbir şekilde yanlış yapmış olmuyorsunuz. Sadece bu bileği daha uzun ya da daha kısa yapmış oluyorsunuz. Bir sorun olmaz. Evet, bu şekilde şimdi 1, 2, 3. sıradayız. 10 sıra olana kadar modelimiz örüp geliyoruz. Ya da ben santim olarak da vereyim. Bir karışıklık olmasın. Şu an 6 santim yüksekliği. Ve bu kestiğimiz yere kadar normalde 14 santim olması lazım. Yani ben o şekilde tercih ettim. Şuradan tuttuğum zaman 14 santim buraya kadar gelsin istedim. Siz de uzunluğunu ne kadar isterseniz o kadar uzatabilirsiniz. Evet, bu şekilde örelim. Bunun mesafesine ulaşana kadar öreceğim ben 14 santim olana kadar. Siz de örüp gelin, daha sonra görüşelim. Evet, aynı olacak şekilde uzunluğunu örüp geldik. Döne döne yelpaze modelimizi aynı şekilde ördük ve bitirdik. Şimdi burası sıra başlangıcı olan yerimiz. Şu boşluk olan yer. Bunun yanındaki yelpaze modelinden şu şekilde saydığımız zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sıra olana kadar örüp geldik ve buradaki yelpaze modelinin ortasına bir tane sık iğne yaptığımız zaman bu boşluğumuza yelpaze modeli uygulamıyoruz. Burayı atlayacağız ve direkt buradan yelpaze modelimizi uygulayacağız şimdi. Yani şurada da şu şekilde gösterebilirim. Şimdi aynı yer, bakın burası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sıra örmüştük bu eldivenimizde de. Ve burada bir tane sık iğne yaptıktan sonra buradaki yelpaze modelimizi atlayıp bu boşluğa yani yelpaze yapmadan direkt buraya yelpaze modelimizi yaparak buradaki baş parmağımızın boşluğunu bu şekilde bırakmıştık. Evet. Burası başlangıç yerimiz gördüğünüz gibi. Ve buradan hizalayıp bu şekilde bir boşluğumuzu bıraktık ve buradan devam ettik birleştirerek örmeye. Şimdi burada da aynı şekilde atlayalım. Ve şöyle baktığımız zaman ben 2 sıra açık rengimden aynı modelimi devam ettirdim. Daha sonra da 2 sıra yine aynı bilek kısmındaki lastiğimizdeki renkle 2 sıra daha örüp bıraktım. Sizi düz renkle örecekseniz hiç ekleme yapmadan şimdi gösterdiğim şekilde kesme işlemini yaptıktan sonra 2-3 sıra daha modeli uygulayabilirsiniz. Evet. Şimdi burada sık iğnemizi yaptık yine 3. trabzanımızın tepesine. Normalde burada kesme işlemi yapmasaydık buraya yelpaze modeli uygulayacaktık. Yine 5 tane ikili trabzan yapacaktık.
Ve buraya yelpazenin üçüncüsüne bir tane sık iğne yapacaktık. Ve bu araya yine yelpaze modelimizi uygulayacaktık. Ama burada baş parmağımızın boşluğunu bırakacağımız için buraya yelpaze modeli yapmıyoruz. Bunun tepesine de sık iğne yapmıyoruz. Ve buradaki boşluğumuzda batarak ikili trabzan yapıyoruz. 5 tane yine buradaki sık iğnemizin olduğu boşluğa 5 tane ikili trabzanımızı yapıp yelpaze modelimizi oluşturuyoruz. 1, 2, 3, 4. Aynı boşluğa 5 tane ikili trabzan yaptık. Burada bu şekilde bir boşluğumuz oluştu baş parmağımız için. Yine modelimizi uygulamaya devam edelim. 2 tane atlıyoruz. Buraya bir sık iğne yapıyoruz. Ve önümüze gelen boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağız. Kesme işlemimiz bu kadar. Baş parmağımızın boşluğu oluştu. Yine buraya bir sık iğne, aynı modeli devam edeceğiz. Şöyle hepsini göstereyim ben size, kesmeyeyim videoyu. Yavaşlatıp da izleyebilirsiniz. Ama aynı modelimizi uyguluyorum. Farklı bir işlemim yok. Burada yine sık iğnemizi yapalım. Sadece şu birleştirme yerini göstermek için devam ettim. İzlemeye de bilirsiniz. Beş tane yaptık. Yine bir sık iğne. Evet. Burada atladığımız yere geldik. Bu tepemizde bir tane sık iğnemizi yaptıktan sonra yine buradaki sık iğnemizin boşluğuna 5 tane ikili trabzan yaparak aynı modelimizi örmeye devam edeceğiz. Beş tane oldu sanırsam. 1, 2, 3, 4, 5. Evet. Şimdi burada yine 2 tane trabzanları atlayıp üçüncüye bu şekilde batarak sık iğnemizi yapıyoruz. Ve aynı modelimizi uygulayacağız. Burada yine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. Şu şekilde giyip de göstereyim ben şu an baş parmağımızın oluşumunu. Evet, bu şekilde baş parmağımızı geçireceğimiz yer oluşmuş oluyor. Çok basit örmesi. Farklı hiçbir işlem yok. Gördüğünüz gibi çok muntazam, çok düzgün bir eldiven oluyor. Şimdi bir sıra yelpaze modelimizi bu sırayı birleştirdiğimizde bitirdik. Şu an ikinci sıramıza geçtik. Şimdi ben bu sıramızı ördükten sonra yeşil rengimizi ekleyip 2 sıra daha öreceğim. Yani toplamda buraya 4 sıra yelpaze modeli uygulamış oluyoruz. Siz düz de bitirebilirsiniz. Renk eklemesi yapmaya da bilirsiniz bu gibi. Ama eğer siz de benimki gibi 2 renkli örecekseniz burada 2 sıra yeşil koyabilirsiniz. Ya da sadece bilek kısmına koyup ön kısmına koymaya da bilirsiniz. Sizin için nasıl daha uygun olacaksa. Eğer renk geçişi yapmayacaksanız 4 sıra yelpaze modeli yeterli olur. Eğer renk geçişi yapacaksanız renk geçişini nasıl yaptığımı size biraz sonra göstereceğim. Evet, bu şekilde bu sıramızı bir sıra boyunca yelpaze modeli uygulayıp geliyoruz. Evet, bir sıra daha modelimizi uyguladık. Yani 2 sıra yelpaze modelimiz oldu. Şimdi ben burada yeşil ipimize geçeceğim. Ama siz isterseniz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Bu şekilde yeşil ipimizi ekliyorum ve buraya bir sık iğne yapıyorum. Şimdi tığıma doladım. Yine aynı modeli uygulamaya devam edeceğim. Buradaki sık iğne boşluğundan batarak şu iplerimi daha sonra kaybedeyim. Yani yeşil ucumu yeşilin içinde, beyaz açık renk ucumu da açık rengin içinde kaybedeyim ki çok belli olmasın. Evet, bu şekilde bu sık iğne boşluğuna yine 5 tane ikili trabzanımızı yapıyoruz. Yani siz aynı renkle de devam edebilirsiniz. Nasıl daha çok sevecekseniz o şekilde yapın. Yine burada 2 tane trabzan tepesi atlayıp üçüncüye bir tane sık iğne yapıyoruz. Modelimizi uygulayacağız.
Boşluğumuza yine 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. Evet, bu şekilde buraya kadar örüp gelelim. Evet, buraya kadar ördük. Bir sık iğnemizi yaptım yine tepeye. Tığımıza doluyorum ve buradaki bu birleştirme yerine yine 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. Ve 2 tane atlayıp yine üçüncüye bir sık iğne yapıyoruz. Aynı modelimizi uygulayacağız yani. Ve bu boşluğa ikili trabzan yine 5 tane. Ben bu sırayı bitirdiğimde artık eldivenimin yeterli olduğunu düşündüm boyutunun. Ama siz elinize giyip bakarsınız, daha uzun isterseniz biraz daha uzatabilirsiniz. Bir iki sıra daha model uygulayabilirsiniz. Ben bu şekilde bitireceğim. Buraya kadar örüp gelelim. Aynı modelimizi uygulayalım. Evet, buraya kadar modelimizi uyguladım. Şimdi burada yine 2 tane atlayıp buraya bir sık iğne yapıyorum. Ve bir zincir çekerek eldivenimi bitirdim. Evet, keselim ipimizi. Bu ucumuzu içine doğru eldivenin çekerek iç yüzünde kaybediyoruz. Deneyelim bakalım elimizde. Evet, bu şekilde görünüyor. Bu ucumuzu kaybedeceğiz. İç yönüne doğru yeşilin içinden çekerek kaybedelim. Evet, bu şekilde eldivenimizin görünüşü gayet şık, güzel, basit bir eldivenimiz oldu. Ve yani anlattığım süre içinde bitti. Çok fazla uzun sürmüyor örmesi. 2 saat. Yani yavaş ören birisi bile 3 saatte bitirebilir. Bu şekilde çok güzel bir eldivenimiz oldu. Evet, diğerini de giyelim elimize. Evet, bu şekilde çok şık oldu. Çok kullanışlı bir eldivenimiz oldu. Ben şu tekinde ölçülerini vereyim size. Evet, eldivenimizin eni 9 santim oldu. Şu şekilde yüksekliği 17 santim oldu. İsterseniz bunu da ölçeyim. Bunu sizle beraber örmüştüm ama hiç fark eden bir şey yok. 17 santim yükseklik. 8-9 santim eni. Şu parmağımıza kadar da 13 santim. Evet, 13,5-14 santim bir yüksekliği oldu. Evet, çok basit oldu. Çok güzel, çok şık bir eldiven oldu. Yani bu şekilde güzel bir tarif oldu bu da. Evet, beni Pinterest'te, Instagram'da, TikTok'ta, Facebook'ta hepsinde, bütün sayfalarımda, kanallarımda takip edebilirsiniz. Hepsinde beğeni, yorum yapabilirsiniz. Hepsinde Funda'dan El İşleri kanallarımın ismi. Evet, farklı güzel tariflerde görüşmek üzere. Şu eldivenimizi giyeyim, olmazsa bir çiftini de düz renk olarak. İster düz renk örebilirsiniz, isterseniz bu şekilde iki renkli olarak örebilirsiniz. Yani isterseniz bilek kısmını renkli örün, ucunu hiç bu renge eklemeden bu şekilde düz bitirin. Ben bu eldivenimizde bir sırada sık iğne yapmıştım ağız kenarına. İsterseniz siz de bir sıra sık iğne gidebilirsiniz, siz bilirsiniz. Buna gitmedim, buna gitmiştim. Evet, çok güzel oldu eldivenimiz. Evet, yapacak olan herkese kolaylıklar diliyorum. Güzel farklı tariflerde görüşmek üzere. Evet, abone olup beğeni, yorum yapmayı unutmuyoruz. Evet, kolaylıklar dilerim.